Esselamu Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok değerli ve çok lezzetli bir tarif yapacağım. Bugün sizlere biber dolması yapacağım inşallah. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Bütün malzemelerim şu an burada hazır. Şimdi yapmaya başlayacağım. Şimdi önce soğanlarımızdan doğramaya başlayacağım. Burada da yarım bağ nanem var. Kendi bahçemden topladığım naneler. Şimdi burada sarımsaklarımı patlatıyorum aroma çıkması için. Bir baş sarımsak kullanacağım. Burada 3 tane domatesim var. Domateslerimiz de hazır. Şimdi tavamı ocağa koydum. Burada bir su bardağı zeytinyağım var. Bunu ekliyorum. Buraya da doğradığım 3 tane orta boydan büyük soğanım var. Bunları da ekliyorum. Ve üzerine yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu koymamın sebebi soğanlarımız daha çabuk yumuşaması için ve kavrulmasını sağlayacağım. Şimdi sayın takipçilerim, soğanlarımız böyle pişti. Burada bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, salçamız güzelce kavruldu. İçerisine rendelediğim 3 tane domatesin yarısını ekliyorum. Yarısını da sosu için ayırdım. Şimdi domatesi de 2-3 dakika pişirdim. Yıkadığım pirinçleri üzerine döküyorum. Benim kullandığım pirinç ufak pirinç. Kırık pirinç değil. Pirinçlerin bir tanesini ziyan etmeyelim mümkünse. Ve şimdi üzerine bir yemek kaşığı nane, bir tatlı kaşığı dolusu toz biber, bir tatlı kaşığı sumak ekliyorum. Bir yemek kaşığı nar ekşisi. Ve üzerine karabiber, bir çay kaşığı karabiber de ekledim. Ve güzelce kavrulmasını sağlayacağım. En son maydanozu, naneyi ve sarımsakları ekliyorum. Sarımsakları en sonda ekliyorum. Daha iyi aroma vermesi için. Ve altını kapatıyorum. Ve ılıması için bir kenara alıyorum. Şimdi sayın takipçilerim, burada 1 kilo biberim var. Bunları bu şekilde temizleyeceğim böyle. Bunları da bu şekilde temizleyeceğim. Çekirdeğinden. Dolmalarımızın içi böyle ılıdı. Şimdi doldurmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sık olmayacak şekilde bu şekilde dolduruyorum ve tepsime alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim, tam doldurmuyorum. Birazcık boşluk bırakıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde kapatıyorum ve tepsime bu şekilde diziyorum.
Şimdi sayın takipçilerim sosumuzu yapmaya geçiyoruz. Şimdi sayın takipçilerim aynı iç harcımı yaptığım tavada bir su bardağı bir parmak eksik kullanmıştım. Geri kalanını tavama boşaltıyorum. 3 domatesin yarısını ekledim ve burada yarım çay kaşığı toz biber ilave ettim ve bunları pişmesini sağlayacağım. Yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Siz isterseniz bu domates rendesinin yerine bir tatlı kaşığı domates salçası kullanabilirsiniz. Domateslerimiz pişti. Sosumuz üzerine 2,5 su bardağı su ekledim. Şimdi sayın takipçilerim sosumuz kaynamaya başladı. Altını kapatıyorum. Ve sosumuzu dolmalarımızın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Hatta bu şekilde dökerek ve ıslatıp buruşturduğum yağlı kağıdının üzerine bu şekilde kapatıyorum. Belli bir süreye kadar o üstünde kalacak. 200 derece ısıtılmış fırında pişirmeye bu şekilde götürüyorum. Şimdi sayın takipçilerim tam 50 dakika oldu. Üstündeki kağıdı alıyorum ve tekrar 10 dakika daha pişireceğim. Sayın takipçilerim 50 dakika pişti. Ondan sonra yağlı kağıdı çıkarttım üstünden. 10 dakika daha böyle pişti. Tam 1 saat. Şimdi sunum yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sosumuzdan dolmalarımızın üzerine bu şekilde şimdi dolmamızı test ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim buyurun, dolmamız hazır. Mutlaka bu tarifi yapın. İnanılmaz bir lezzeti var. Benim yöntemimle dolmanızı yapın ve afiyetle yiyin inşallah. Bizlere de afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz, bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum.